Herkese selamlar. Ben Ötüken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde muharip sıhhi olarak görev yapmaktayım. Bugünkü videomuzda taktik saha bakımında ağır kanama kontrolü nasıl yapılır, turnike nasıl kullanılır bunları öğreneceğiz. Слава Україні, слава нації і пиздець з Російської Федерації, і пиздець з Російської Федерації. Слава Україні! Öncesinde ağır kanama nedir? Buna bir değinelim. Çünkü bir problemin kaynağını bilmezsek çözümüne ulaşamayız. Dakikada 150 mililitre kan kaybetmek ağır kanamadır. Peki ağır kanamayı nasıl tespit edebiliriz? Şayet yaralının herhangi bir uzvundan nabız atar şeklinde kan fışkırıyorsa, yani diyelim burada bir yarık var, buradan fışkırıyor, duruyor, fışkırıyor, duruyor. Bu ağır kanamadır. Diyelim yaralının yattığı yerde kırmızı renkte parlak bir kan gölü var. Bu ağır kanamanın işaretidir. Travmatik amputasyonlar yani uzuv kayıpları ağır kanamaya sebebiyet verir. Yani bir uzuv kaybı varsa bu da ağır kanamadır. Tactical Field Care'de ağır kanamayı biz nasıl kontrol altına alıyoruz? İlk adımı olan turnikeyi bu videoda sizlere anlatacağım. Öncesinde ateş altında bakımda herhangi bir turnike takılmışsa bu turnikenin yeniden takılması gerekir. Uygulanacak turnike daha öncesinde uygulanmış turnikenin hemen altına uygulanmalıdır. Yani diyelim bu turnike buraya uygulandı. Bunun hemen altına uygulanması gerekiyor. Biz savaş koşullarında bir yaralıya müdahale etmeden öncesinde her zaman için kendi güvenliğimizi gözetmemiz gerekiyor. Bundan dolayı kişisel koruyucu ekipmanlarımızdan birisi olan nitril eldiven giymemiz gerekiyor. Çünkü bizde bir hastalık olabilir ya da yaralıda herhangi bir hastalık olabilir. Bunu her iki tarafa da bulaştırmak istemeyiz. Turnikenin uygulanması için birkaç temel prensip var. Çok kolay ve çok akılda kalıcı. İngilizce'de biz tourniquet always high and tight diyoruz. Yani turnike her zaman en yukarıya en sıkı şekilde uygulanmalıdır diyoruz. Turnike teknik koşullar altında 3 dakikanın altında uygulanmalıdır. Çünkü 3 dakikadan sonrasında kişi hemorajik şoka girecektir. Ancak biz savaş koşullarında, sivil hayatta da her zaman için 20 saniyenin altında turnike uygulanmasını tavsiye ediyoruz ve sahada da bu şekilde uygulatıyoruz. Turnikemizi uyguladıktan sonra neler yapmamız gerekiyor? Turnikenin çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiz lazım. Dolayısıyla vücudumuzdaki bası noktalarından nabızları kontrol edeceğiz. Diyelim kolumuza bir turnike uyguladık. Nabzımızı buradaki bası noktasından kontrol ediyoruz. Nabız atmıyorsa turnike çalışıyor demektir. Nabız atıyorsa turnikeyi daha sıkı bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Ancak turnikeyi sökmüyorsunuz. Takılı olan yerde daha sıkı bir şekilde çevirmeye devam ediyorsunuz. Şimdi turnike nasıl transportasyona hazır hale getirilir? Turnike nasıl taşınmalıdır? Bunları gösterelim. Elimizde 7. jenerasyon bir CAT turnike var. Bu şu an transportasyona hazır halde. Bunu şimdi sökeceğiz ve nasıl katlandığını hep beraber göreceğiz. Turnikemizi tamamen açtık. Burada kırmızı bir uç var. Burada ise bir toka var. Bu kırmızı ucu tokasından geçiriyoruz. Bir elimiz uzunluğunda bunu uzatıyoruz. Akabinde bunu buraya yapıştırdık. Bunda bir dişi, bir de erkek cırtlar var. Bu şekilde dümdüz yapıyorsunuz. Bu erkek olarak birbirine yapışması gerekiyor. Bunu böyle katlayıp yapıştırıyorsunuz. Ve katlamamız tamamlandı. Akabinde burada bir zaman bandımız var. Çok sık yapılan hatalardan birisi, bunu kapalı olarak taşıyor bazı arkadaşlarımız. Bu zaman etiketi, zaman bandı sürekli olarak bu şekilde taşınmalıdır. Çünkü siz bunu kapatırsanız uygulayacağınız esnada vay efendim ben tokayı çıkarayım, vay efendim bunu döndüreyim diyene kadar zaten saniyelerle savaşıyorsunuz. Çokça vakit kaybetmiş olacaksınız. Dolayısıyla bu zaman bandını açık bir şekilde tokayı da buraya bağlıyorsunuz. Turnikeniz transportasyona hazır. Bakın burada benim kitim var. Kitimde turnikelerim mevcut. Hemen bir tanesine göz atalım. Aynı şekilde transportasyona hazır bir vaziyette kitimde de duruyor. Şimdi turnikeyi kendimize uygularken nasıl uygulamamız gerekiyor? Bunlara da bir değinelim. Şimdi uygulamalı olarak hem içe doğru takmanın hem de dışa doğru takmanın farkına bir bakalım. Turnikemizi aldık, açıyoruz. Dışarıya doğru kırmızı uç bakıyor. Bunu buradan tutup çektiğinizde kendisini sıkıyor.
Ama bakın nasıl zorlanıyorum. Bunu dolarken vesaire ve hedefimi büyütmüş oluyorum. Ancak şimdi içeriye doğru yapacağız. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Turnikemizi yine aldık. Açıyoruz. Bu sefer içeriye doğru bakıyor kırmızı ok. Taktık. Kaldırdık. Ve sadece çekiyoruz. Çektik. Ve bu tokanın her zaman buraya gelmesi gerekiyor. Sıkıyoruz. Olabildiğince sıkı bir şekilde sıkıyoruz. Bağlıyoruz. En yükseğe en sıkı şekilde demiştik. Bu cırtımızı taktık. Sonra ne yapıyoruz? Tokamızı çıkarıyoruz ve bunu döndürmeye başlıyoruz. Ta ki kolumuzdaki kanama durana kadar. Turnike uygulaması kanamadan daha çok can acıtabilir. Yerde yatan yaralı size bağırıyorsa aldırmayın ve döndürmeye devam edin. Bağırması turnikenin sıkı ve kullanışlı olduğu anlamına geliyor. Sonrasında bunu buradan geçirdik. Turnikemizi emniyete aldık. Bir daha geçirdik. Emniyete alıyoruz tekrardan bandıyla beraber. Sonra saatimize bakıyoruz. Buraya not alıyoruz. Turnikenin takıldığı saati ve tarihi. Akabinde ne yapmamız gerekiyordu? Nabzımızı kontrol etmemiz gerekiyordu. Nabız atmıyor. Demek ki turnike doğru bir şekilde çalışıyor. Zaten şimdi kolumdaki ten rengi farkına bakarsanız turnikenin de çalıştığını anlamış olacaksınız. Şimdi turnikenin bacaklarda nasıl uygulanması gerekiyor? Bunlara da bir bakalım. Koldaki ile aynı mantık. Dışarıya doğru değil, içeriye doğru bandı sıkmamız gerekiyor. Kendimize uygularken yine bu şekilde bu halkayı koruyup takabiliriz. Ancak ben zorlanıyorum, benim bacağımdan geçmiyor diyorsak da bunu tamamen açıp uygulamamız gerekiyor. Turnikeyi takmadan öncesinde yapmamız gereken bazı şeyler var. Yine kolumuzda yaptığımız gibi cepleri kontrol etmemiz gerekiyor. Herhangi bir şey varsa bunu çıkarmamız gerekiyor. Akabinde erkek hastalarda önemli olan bir husus var. Testislerin kontrol edilmesi. Testisler turnike ile bacak arasında sıkışırsa bu probleme yol açabilir testisler açısından. Aynı zamanda turnikenin çalışmasını da engelleyebilir. Dolayısıyla tıpta utanma yoktur diyerekten testisleri bu yandan tutup ayırmanız gerekiyor. Şimdi uygulamalı olarak bakalım. Turnikemizi açtık. Tamamen açıyoruz. 30 saniyemiz var. Bunu unutmuyoruz. Bu eğitim olduğu için size yavaş ve uygulamalı bir şekilde gösteriyorum. Turnikemizi alıyoruz. Sanki burayı süpürür gibi yukarıya doğru çekiyoruz. En yükseğe taktık. Kırmızıyı geçirdik. Testislerimizi bir yana aldık ve içeriye doğru sıkıyoruz. Sıktıktan sonrasında yine buradan tokanın içerisine bunu geçirdik. Ve diğer tokamızla çevirip turnikenin işini görmesini sağlıyoruz. Ta ki kanama durana kadar bunu çevirmemiz gerekiyor. Akabinde yine zaman bandını kapattık. Saatimize bakıp saati buraya not alıyoruz. Akabinde bacaktaki nabzı da diz altından ve topuğunuzun üzerinden ya da ayağınızın üzerinden nabzınızı kontrol ederek çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Şimdi şöyle bir yakından bakalım ne kadar sıkı oldu. Şunu da göstermek istiyorum. Diyelim ki dediğimiz hatalardan birisi yapıldı. Zaman bandı takılı. Ben turnikemi sıktım. Emniyete almak istiyorum. Çevirdim. Bunu takamayacağım. Bunu açmam gerekiyor. Bunu buradan geçirip tekrardan yapmam gerekiyor. Ya da daha kötüsü. Şöyle düşünün. Ben cırtımı sıktım. Tokayı çıkarmam lazım öncesinde. Sonra bunu tekrar sıkmam gerekiyor. Sonra bunu geri takıp tekrardan bu şekilde uğraşmam gerekiyor. Bunlarla uğraşmamak adına turnikenizin zaman etiketini her zaman açık bir şekilde taşıyın arkadaşlar. Ben Ötüken. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde muharip sıhhi olarak görev yapmaktayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.